Benim yeni aldığım laptopum MacBook Air 2020 tanıtımı. Öncelikle neden MacBook seçtiğimi anlatmak istiyorum. Mayıs ayı gibi ben evdeki laptopu bozdum. Öyle olunca bizim bir yeni laptop ihtiyacımız doğdu. İşte online eğitim falan vesaire derken biz laptop araştırmaya başladık. İlk olarak ben gaming düşünüyordum. Çünkü hem oyun oynar hem de Windows falan şeyleri kullanırım diye işime yarar dedim. Ders vesaire. Daha sonra işte bütün arkadaşlarıma sormaya başladım. 3 ay boyunca bütün arkadaşlarımı darladım. Kanka hangi laptop, kanka Asus mu daha iyi, MSI mi falan diye herkesi çıldırttım. Ve sonucunda gaming almadım. Neden? Çünkü dedim ki benim en büyük ihtiyacım bir laptopun uzun ömürlü olması. Ve bütün arkadaşlarıma sorduğumda, yani gaming laptopa sahip olan arkadaşlarıma sorduğumda 5 yıl sonra sürekli sıkıntı çıkarmaya başladığını duydum. Ve ablam da başka bir tanıdığına sordu ve 2012'de aldığı MacBook'un şu an 8 yıl sonra bile hala sıkıntısız çalıştığını söyledi. Böyle olunca ben MacBook'a tamamen karar kıldım. Bu sefer de süreci başladı. Hangi MacBook? MacBook'un sitesine falan girdim ve 2020 modelinin çıktığını gördüm ve bu 2020 modelde Apple'da bir yeni devrim gibi bir şeydi. Çünkü Apple kendi işlemcisine başlamıştı. M1 işlemci. Intel e-Core falan, işte i7, i3, i5 falan onları kullanmayı bırakmıştı. Bunu duyunca biz internette bu sefer M1'i araştırmaya başladık. M1'de bize şöyle şeyler sunuyormuş. 3,5 kat daha hızlı kullanım, 5,5 kat daha hızlı grafikler sunuyormuş. Öyle olunca biz M1 karar kıldık. Satın alma sürecine geleyim. Satın alma sürecinde Apple sitesine girdiğinizde MacBook Air 2020'yi seçtiğinizde burada size iki seçenek çıkıyor en başta. 8 çekirdek CPU, 7 çekirdekli GPU ve 8 çekirdek CPU, 8 çekirdek GPU iki seçenek olarak başlıyor. Biz ikisinde 8 çekirdek seçtik. Daha sonra bunu seçtikten sonra da RAM'ini ve SSD'sini yükselttik. Çünkü 8 GB RAM'in yeterli olacağını düşünmüyordum. 16 GB hem daha uzun ömürlü hem de daha birkaç programı daha kaldırması kolay diye bunu seçtik. 512 GB SSD'yi de depolama daha fazla olsun dedik. Böyle olunca biz bunları sipariş verdik. Sipariş süreci de bize tahmini teslimat olarak 22 Ocak 2 Şubat arası gösteriyordu. Bunun sebebi sizin tercihlerinize göre Apple size yeni bir laptop yaratıyor. Yani size depodaki bir laptopu yollamıyor. Kişiye göre yeni üretiyor. Öyle olunca biz 11 Aralık'ta sipariş verdik ve 1-1,5 ay bize bir bekleme süreci verdi Apple. Ama 15 Ocak'ta, yani tahmini teslimat süresinden bir hafta önce laptopumuz elimize ulaştı. İlk olarak batarya süresi. Apple bize bu laptopta eski MacBook'lara göre daha uzun süre giden pil ömrü vaat ediyor. Ve ben bunu deneyimlerken 3-4 program birden kullandım. Yani şöyle kullandım. Video editlerken iMovie, YouTube, Safari, Spotify sürekli bunların arasında gezdim ve sürekli açık bıraktım bunları. Ona rağmen laptopun şarjı bitmedi. Laptopu kapattım, diğer gün dizi izledim, hala bitmedi. Ve şarjın bu kadar uzun süre gitmesi benim için çok büyük bir artı oldu. Çünkü eninde sonunda ben İstanbul'a döneceğim. Bu online süreci hepimiz atlatacağız. Benim okulda geçirdiğim süre, yani sabah 9 akşam 5 gibi çok uzun süre. Benim bütün günüm okulda geçiyor. İşte sınıf, kütüphane, sürekli burada kullanabileceğim bir laptopum olsun istedim. Ve MacBook'u tercih ettiğim için priz falan aramayacağım. Bana çok rahat bir kullanım yapacak. Çünkü gaming laptoplarda 2 saate giderken ben bütün gün bu laptopu kullanabileceğim. Ve taşıma sırasında da gamingler çok ağır, herkesin bildiği gibi. Ona rağmen bu laptop sadece 1,5 kilo. Size biraz da ses sisteminden bahsetmek istiyorum. Ben şarkı dinlemeyi çok sevdiğim için ilk olarak laptopa indirdiğim program Spotify oldu. Ve son ses şarkıyı açtığımda böyle çok şaşırdım. Gerçekten çok güçlü bir hoparlörleri var.
Ve gördüğünüz gibi benim bir kedim var. Kedim de laptopun üstüne yatmayı çok seviyor. Özellikle ben dersteyken sürekli kendini klavyenin üstüne atmalar, laptopu kemirmeye çalışmalar. Ve bunu yapınca ben de laptopuma zarar gelmesini istemediğim için haliyle kılıf aldım. Bu kılıf 2 parça olarak geliyor. Ben hani sipariş verirken tek parça falan sanıyordum. Kemirecek misin aşkım? Bakın gördüğünüz gibi ağzına sokuyor. Tek parça gelecek sandım ama yani 2 parça olması daha iyi oldu. Çünkü sizin böyle ekranı indirip kaldırmanıza engel olmuyor. Kılıfın görünümü de bu. Ama bir tık eksi yönleri var. Çünkü sürekli parmak izi kalıyor. Ben sürekli silmeme rağmen parmak izleri hep gözüküyor. Yani şimdilik kullanıyorum koruduğu için ama daha sonra şeffaf kılıfa geçeceğim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım size yararı olur. Gaming ve MacBook arasında kaldıysanız ya bence ihtiyaçlarınızı göz önüne alın ama MacBook gerçekten doğru seçim. Çok uzun süre kullanabiliyorsunuz ve çok uzun ömürlü bir laptop olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.